Merhum Ünal amcayı hatırlıyor musunuz? Yozgatlı merhum Ünal amca. Şimdi onun hayatının dönüm noktası çok enteresan. Merhum Ünal amca Zübeyir abiyle birlikte Ankara Kalesi'nde ilk tanışmasını yaşıyor. Orada da Zübeyir Gündüzelp abi böyle sürekli ders anlatıyor. Ünal amca inanılmaz etkileniyor derslerden. Dönüyor. Daha yolda başlıyor yani böyle değişimi ve başkalaşması. O zamana kadar da merhum Ünal amca çok büyük bir terzi. Bir Ermeni Akop diye bir adamdan öğrenmiş terziliği. Daha sonra bu Cemal Gürsel'in, Rahmi Koç'un falan terziliğini yapıyor. Yani o dönem için hem parası çok yüksek hem de zaten Ünal amca o mesleği zirvede yapan birisi. Zübeyir abiyle birlikte Ankara Kalesi'nden o dersi dinlemiş. Yolda böyle yanacak imanlara çok üzülmüş. Kendi imanı da dahil. Düşünüyor. Döner dönmez terzi dükkanını kapama kararı alıyor. Aynı sahabe hayatları gibi değil mi? Allah Allah. Etrafındakiler toplanıyor yani dükkanın kapanıldığını görünce. Ya Ünal abi diyorlar. Ne yapıyorsun yani? Böyle bir şey olabilir mi diyorlar. Sen bu işi yapmazsan kim yapacak diyorlar yani. Ünal amca diyor ki kardeşim terziliği Ermeni Akop da yapar. Ama milletin imanını Ermeni Akop kurtaramaz. Bana ihtiyaç var diyorlar. Allah Allah. Diyorlar ki ya Ünal abi böyle bir büyük ticaret terk edilir mi? Ne diyor biliyor musunuz? Dönüşünüz Allah'a ise terk edilir. Nereden yakalamış Ünal amca meseleyi? Bu yaptığı bütün güzel adımları, madem dönüşüm Allah'adır. Madem şu dünyanın bütün hali ahvali aynı illüzyon gibi ise bunlar Allah içinse eğer terk edilir. Dönüşün Allah'a ise demek ki terk edilmeyecek bir şey yok değil mi? Şimdi demek merhum Ünal amca daha büyük bir ticaret kapısı bulmuş. Doğru mu? Şimdi bir insan ticaretine ne kadar güvenirse o kadar fazla sermaye yatırır. Şimdi düşün mesela. Bir tanıdık olsun. Bu adam çok iyi bir tüccar. Hangi ticarete girse kar etmiş çıkmış. Biz de buna şahit olmuşuz. Bir gün adam bir geliyor, evini satmış, arabasını satmış, hanımının altınlarını evlilik yüzüne kadar satmış, bir işe yatırmış. Ne dersiniz? Ya bu adam şimdiye kadar kazandıklarının demek ki çok daha büyüğünü kazanacak ki elde avuçta ne varsa bunu sermaye yapmış yatırmış. Bak şimdi. Bu ticaret ne biliyor musun bu ticaret? Ahiret ticareti. Madem ahiret o merhum Ünal amcanın yaptığı gibi bu kadar karlı bir ticaret. Hem de dünyadakiler sonlu. Belki aynı dükkanın içerisinde hastalıktan dükkanı yiyemeyeceksin. Ama ahirettekiler sonsuz. Madem bu kadar karlı bir ticaretse biz neden bu yolda adımlar atamıyoruz? Çünkü ahirete ve ahiretin ticaretine gerektiği kadar inanmıyoruz. Ama onun da altında ne var? Çünkü Allah'a döneceğimize demek ki yeteri kadar inanmıyoruz. İşte bu manaları insanın ruhunda yaşamasına tevhid deniyor. Allah'a bir dönüş olduğuna, dünyanın bütün ahvalinin geçici olduğuna inanmaya, ama burada değil, kalben inanmaya ne deniyor? Tevhid deniyor, iman deniyor. Üstad Hazretleri bu tevhid meselesini her yerde vurguluyor ama 20. mektup diye müstakil bir eseri kaleme almış ve burada bir tevhid cümlesini söylüyor. La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumiitu ve huve hayyun la yemut biyedihil hayru ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhil masir. Bu tevhid cümlesi 11 kelimeden oluşuyor ve bunun her kelimesi ruhun bambaşka bir gıdası. Hani bazen filanca meyveyi iyi besleniyorsun, iyi yiyorsun ama doktor diyor ki ya sende şu vitamin eksikliği var diyor. İşte o 11 kelimenin her birisi ruhun ayrı vitamini gibi. Bugünkü ana kelimemiz ise o 11 kelimenin son 11. kelimesi olan ve ileyhil masir. Ne demek oluyor? Dönüşünüz onadır. Yani Allah Azze ve Celle'dir. Buyurun bakalım. 20. mektup 11. kelime. Ve ileyhil masir. Yani ne demek? Dönüşün onadır. Şimdi biz bu cümleyi aslında cenaze merasimlerinden biliyoruz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Değil mi? Yani geldi işte Allah'a gidecek yine diye böyle geçiyoruz. Üstünü silip geçiyoruz. Böyle mi yani? Bu kadar mı? Dilimizde Allah dediğimizde, Kur'an dediğimizde yetiyor mu yani? İnanın benim günlük dışarıda en çok rahatsız olduğum ahvallerden bir tanesi. Şimdi dışarıda bazı yerlere gidiyoruz. Bazı arkadaşlar da tanıyor. Dersleri izlemişler, etmişler. Konuyu da onlar açıyor yani. Ben böyle kafalarına vurup Kur'an Allah diye vurmuyorum kafalarına. Konuyu açıyorlar işte Allah'ı böyle seviyoruz, peygamberi kitabı böyle seviyoruz diye başlıyorlar. Daha bugün 2 tane yaşadım bak. Tertemiz 2 tane yarımşar saatlik anım var daha bugün. Böyle anlatıyor bir şeyleri. Ya diyor işte hocam diyor biz de Kur'an'ı 2 kez okuduk diyor. Maşallah dedim ya.
Yani dedim biliyorsun Kur'an ne demek istediğini. Bilmez miyiz, sen bizi ne sandın hocam diyor ya. Yani Kur'an'ın hangi ayetleri seni etkiledi? Hangi suresinde daha böyle şu manalar daha ayrıntılı diyebiliyor? Onu ne bileyim hocam diyor, ben alim miyim diyor. Allah Allah yani. Sen bu Kur'an'ı niye okudun o zaman? Bu Kur'an bizim hayatımıza emredecek, hayatımızı nizama sokacak kitap değil mi? Şöyle yaşayacaksın, böyle yapacaksın, ahiret budur, dünya budur diyecek kitap değil mi? Bu kitap böyleyse sen Kur'an'ı 2 kez yüzünden okudum diyorsun. Arapçadan bir şey söyle diyorum, okuduğu yeri de hatırlamıyor. İlk sure nedir diyorum, Fatiha'nın olduğunu da hatırlamıyor. Sen nasıl 2 kez okudun bu kitabı, ben anlamıyorum ki. Başka bir tanesine geçiyorum. Anlatıyor bir şeyleri ama nasıl böyle kalben tutkulanmış. Mesela aile diyelim. Aileyle imtihan yaşamış, örnek veriyorum. Kalben yapışmış böyle. Ailem şöyle, ailem böyle. Bir de şey olmuş artık, ayrılma olmuş, bir şeyler olmuş falan. İyice üzücü olaylar olmuş. Ya nasıl böyle oldu diyor yani. Ben anlamıyorum diyor. 7 yıldızlı otel desen götürdüm diyor. Araba desen götürdüm diyor. Ev desen aldım diyor. Yemek desen çocuğun ağzına her gün hamburgeri tıkadım diyor. Nasıl böyle oldu bu iş diyor. Anlamıyor. Dedim ki bak, sana onları hediye edeni darıltmış olamaz mısın? Bak onları darıltmamışsın. Tamam, her istediğini yapmışsın. Ama onlar zati değil, asıl değil onlar. Sen asıl onlara hediye vereni darıltmış olabilir misin? O da seni uyarıyor olabilir mi? Bak sen yüzünü onlara döndün ama asıl döneceğin benim. Yani senin aileni bile razı ederken yapacağın hesap, ailemi razı edeyim ki Allah razı olsun olması lazım. Çocuğumu seveyim ki çocuğumdan gelen sevgide Allah beni nasıl sevmiş onu temaşa edeyim olsun. Şimdi diyorum ya bak, bu hesaplar belki gitmiş olabilir mi? Olamaz diyor. Çünkü doğum günüydü, altın da aldım diyor. Allah Allah yani. Böyle bir fasit daireye giriyoruz yani. Ucu bucağı olmayan muhabbetlere. Şimdi ben üzülüyorum. Bu Allah'a dönüş noktası da böyle manasız kalmış. Dilimizde dolaşıyor işte. Bir ölü görüyoruz ki ölü bile bizi etkilemiyorsa ne etkileyecek bilmiyorum. Geçen arkadaş anlattı, bir taziyeye gitmiş. 3. gününde halay konuşuyorlardı diyor. Başkası çek konuşuyordu, başkası çek. Ölüm bile bize nasihat veremeyecekse biz ne hale geldik yani? Bizi ne kurtaracak ondan sonra? O yüzden Üstad Hazretleri bu kelime-i tevhidin sadece dilde zikredilmesini bizden istemiyor. Diyor ki bunların manasını almanız, sürekli hatırlamanız, dilinizde bulundurmanız ve kalbinizde yaşayabilecek derin bir bağ kurmanız lazım diyor. Şimdi Allah'a döndürüleceksinizin manasını konuşacağız. O yüzden biraz dikkat vermek gerekiyor. Buyurun. Yani ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle bu dar imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar, Biz dünyaya 2 şey için gönderilmişiz. Buyurun. Ticaret, memuriyet. 2 şey için gönderildik. Ticaret, memuriyet. Ticaret için ne lazım? Sermaye lazım. Peki bizim sermayemiz ne? Ömür değil mi? Allah Azze ve Celle'nin satın da ahireti kazanın diye bize verdiği sermaye ne biliyor musun? Ömür. Ömür sermayesi. Şimdi onu da bilmiyoruz bir türlü böyle. 40'ta bir zekat veriyoruz. Kafamızı çeviriyoruz. Ramazan'da birkaç koli dağıtıyoruz. Kafamızı çeviriyoruz. Yolda arabayı durduruyoruz. Yani Allah'ın bize verdiği, değil mi? O kadar rahat arabayı durduruyoruz. Yanımızda rahatı bozulmuş birkaç kardeşe 2-3 kuruş verdik mi? Aman diyoruz, tamam. Benim ticaretim bu kadar zannediyoruz. Bunlar tali. 2. mesele bunlar. 3. mesele. Asıl Allah'a sunman gereken ticaret bizzat sana verdiği kabiliyetler. Güler yüz verdi mi? Benim için kullandın mı? Güzel bir ağız verdi mi insanları birleştirecek? İnsanları benim için kümeledin mi? Güzel bir duruş verdi mi? Benim için kapıda durdun mu? Bak Allah Azze ve Celle'nin asıl istediği buralar ama biz bunların farkında değiliz. Bak farkında olmayınca Allah muhafaza gözümüzü kabirde açarsak çok sıkıntı çıkacak. Şimdi bak, bu ticaretin boşa gitme ihtimali var. Var mı? Var. Bir insan ömür sermayesini Allah için kullanmazsa, neyi kullanırsa kullansın, o ticaretin boşa gitme ihtimali var. Şimdi adam telefon alıyor ucuza. Yeni çıkmış böyle telefonlardan. Mutlu böyle. Sevine sevine geliyor eve. İnterneti bir açıyor. 10 kat fiyatı almış meğer. Adam diyor ki abi diyor, ben diyor verdiğim paraya değil de diyor kazıklandığıma diyor çok üzüldüm diyor. Ya seni kazıklandığın ne ki? 100 lira kazıklandın. Ne ki 100 lira? Hadi bilemedin 1000 lira kazıklandın. Ne kadar kazıklandığın arttıkça acısı da aslında o ölçüde artıyor değil mi? Şimdi bak, sen asıl kazığı orada değil. Ahirette görürsen çok üzülürsün. Cenneti satın al diye verilen ömür sermayesiyle gerçek zannettiğin ve sana mutluluk vereceğini düşündüğün dünyaya yatırım yaparsan, bak terk etmeyen yok, gitmeyen yok. Ahirette de elin boş, gözün yaş kalırsan, telefon ne ki? 1000 lira kaybedersin. Ev dediğin ne ki? Bilmem ne kaybedersin. Araba dediğin ne ki?
Cantı yamuktur, seni öyle kandırmışlardır. Ya sen bu dünyanın yalancı yüzüne kandıysan, nasıl olacak bak, seni gönderme sebebi ticaret ve memuriyet. Allah Allah. Düşünsene, ahirette bir gözünü açıyorsun. Allah diyor ki ben bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Sen bunların hepsinin için yapmışsın diyor. Ya Rab, olur mu? Hep dilimde Allah Allah diyordum. O dilini başkaları bilir. Ben senin kalbini bilirim. He? Sen şu ticareti yaptın, şu rahata erdin mi? Vallahi erdim ya Rab. 7 yıldızlara gittin mi? Vallahi gittim ya Rab. Her oturduğunda şu güzel et döneri yedin mi? Tantuni yedin mi? Vallahi yedim ya Rab. Sen hepsinin işi yapmışsın işte dese. Uğruna cenneti terk ettiğin dünyanın sana mutluluğu bile miras bırakmadığını gördüğün anda Allah'a dönüş olduğunu anlayacaksın, ama orada o ticaret geç olur. O yüzden ileyhil masir. Ben Allah'a döneceksem iyi bir tüccar olmam lazım. Bak ve ileyhil masirin altına bak. Ben Allah'a döndürüleceksem iyi bir tüccar olmam lazım. Kur'an'ın ilk muhatap aldığı Mekkeliler, siz de gittiniz Umre'ye, vakıfsınız. Orada normalde yeşillik falan yok böyle. Yani tarım hayvancılık olmaz yeşilliğin olmadığı yerde. Ne var ellerinde? Ticaret var, ticaret. Yani o Mekke'deki Kureyş denilen o büyük kabile, yaklaşık 11 kişilik, her biri çok iyi birer tacir. O yüzden Allah Azze ve Celle ömür sermayesinin de ticareti olduğunu bildiğinden dolayı onlara bunu bildiriyor. Orada kalbi hidayete erişenler neyi anlıyor biliyor musun? Dünyadaki bu ticaret meğer gelip geçici bir ticaretmiş. Ben bu zekamı ahiretteki sonsuz ticarete kullanacağım diyor. Allah Allah. O zaman iki ihtimal var. Şu ömür sermayesi var ya, tekrar söyleyeyim, asıl sermaye dediğimiz ne? Ömür, kendimiz. Şimdi adam kendisini dünyanın bin bir işlerinde kullanıyor, Allah'ın işinde kullanmıyor. Sen ömür sermayeni ne yaptın? Çarçur ettin. Olur mu? Biz zekatımızı veriyoruz. Zekat bir şey. Kur'an'ın bütünü değil. Olur mu ama namaz da kılıyoruz. Namaz bir şey. Kur'an'ın bütünü değil. Kur'an'ın bütününü anlamak isteyen sahabe hayatlarına bakacak. Şimdi bak nasıl bir şey biliyor musun bu ömür sermayesi? Ya ebedileştireceksin ya da çürüteceksin, mahvedeceksin. Şu masada masa dolusu kayısı çekirdeği olsa. Sever misiniz kayısı çekirdeğini? Güzel değil mi? İki ihtimalim var. Ya sabredip dişini sıkacaksın, bütün kayısı çekirdeklerini 100 dönüm araziye ekeceksin, birkaç yıl sonra zengin olacaksın. Ya da dişini sıkmayacaksın, anlık zevke müptela olacaksın. Anlık zevk dediğim dünya zevki. Bütün kayısı çekirdeklerini çit diyeceksin. Bir saatte bütün lezzetini bitireceksin. İki ihtimal var. Bu çekirdek dediğim ne peki? Benim gençliğim çekirdek, gençliğim. Ya bu gençliği toprakla buluşturacağım, ekeceğim, ahirette zengin olacağım. Ya da olur mu ya bu dünyaya bir kez geldik diyeceğim. Bu gençliğin çekirdeğini 2 tane çitleyip çöpe atacağım. Allah da diyecek ki o çekirdeğin lezzetini sana dünyada verdim mi kulum? Verdin ya Rab, çitlemiştim gitmişti, işte o kadar. Ekseydim peki ya Rab? Ekseydim bugün nelerin olacaktı, neler. Dünyaya gönderilişimizin sebebi ticaret. Bu sebebin de en büyük manası tekrar Allah'a dönecek olmamız. Cümleyi bir daha okur musun? Yani ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle bu dar imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar... Bak şimdi. Bir ticaret de ikinci ne olarak gönderildik? Memuriyet. Bak. Amir ne demek? Emir veren. O zaman memur ne demek? Emir alan. Biz istediğimiz kadar kudretli olalım. Neymişiz? Memuruz ya. Emir alanız. Yani Allah Azze ve Celle aslında şu kulluğu, sahabe yolunda gitmeyi bize emretmiş. Peki bizim amir olmadığımız, memur olduğumuz nereden belli? Sonsuz ihtiyaç. Aciziz. Hiçbir şeye gücümüz yetmiyor değil mi? Adamın saçı dökülüyor, gücü yetmiyor. Bak saç. Kıl dediğin nedir ya? Memursun ya, gücün yetmeyecek işte. Bak görüyor musun? Adamın bedeni eskiyor, beden elbisesi. Adam onu gücü yetmiyor değil mi? Eski haline döndüremiyor. Ya neden gücü yetmiyor? Amir değilsin. Yani emreden değilsin, memursun, emir alansın. Oradan bile belli. Allah Allah. Adamın uykusu geliyor, göz kapaklarına söz geçiremiyor. Neden geçiremiyor? Memursun. Bak ne kadar belli değil mi? Peki, amirin gözünde en kaliteli memur hangisidir? Vazifesini muazzam yapan. Allah Azze ve Celle'nin gözünde memur hükmündeki en kaliteli kul hangisidir? O emirlere, o takva dairesine riayet eden, girmeye çalışandır. Şimdi şu memur olma kısmını bir örnek vermek istiyorum. Örnek vermek için de dünyanın böyle en kudretli, en karakterli insanlarından bir tanesine bakalım. Ve o insanın bile nasıl memur olduğuna şahit olalım. Kim biliyor musunuz? Merhum Yavuz Sultan Selim Han. 8 yılda dünyayı dize getiriyor. 8 yılda devletin hazinesini katlayıp duruyor. 8 yılda
devlet işlerine yeteri kadar sadık olmadıklarını düşündüğünden 11 tane vezir değiştiriyor. Ve benim bir okuduğum yazıya göre o 11 vezirin de dünyasını değiştiriyor. O şekilde 11 veziri değiştiriyor. Gün geliyor, halifeliği ve mukaddes emanetleri almak için nereye gidiyor? Mısır'a gidiyor. Mısır'a giderken Sina çölünde kamp kuruyorlar. Tam da sultan otağında, dinlenme halinde. O esnada dışarıdan sesler duyuyor böyle. Zannediyor ki çadırı basıyorlar. Başka askerler çadırı basıyor zannediyor. Bir çıkıyor dışarı, dolunaysız ve yıldızsız bir gece. Yani nasıl? Zifiri karanlık. Tam böyle düşman zannettiği bir şeye saldırdığında bakıyor ki eline tüylü bir şeyler geliyor. Alıyor, vuruyor, etkisiz hale getiriyor. Sabah bir uyanıp bakıyorlar ki aslan sürüsü saldırmış orduya. Bakın kudrete, bakın kudrete. Bir sultan bir aslanı, şiir yani, bir aslanı vura etkisiz hale getiriyor. Mısır'a giderken 4 gecede Şam'da kalıyorlar. Orada da çadırında kapıdan kendisine yemek vermek için vazifeli olan bir güzelle tanışıyor. Yıllar sonra meğer şiir yazmış. Onu söylüyor koca sultan. Ve diyor ki: Merdumu dideme bilmem ne füsun etti felek. Giryemi kıldı hün, eşkimi füzun etti felek. Şirler, aslanlar pençeyi kahrımdan olurken lerzan, beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Allah Allah. Şiire bak şiire. Merdumu dideme bilmem ne füsun etti felek. Giryemi kıldı hün, kan, eşkimi füzun etti felek. Şirler pençeyi kahrımdan olurken lerzan, beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. 33 Sultan'ın 27 şair bizde. Avrupa'da bir tane böyle adam bulamazsın. Mümkün değil. Şimdi aynı sultan, bak hem kudretine hem hassasiyetine bakın ve konuyu şuraya bağlayacağız. O dahi memur. Bak buraya bağlayacağız. Aynı sultan Mısır fethedilip İstanbul'a döneceği zaman bu Adana dolaylarında bizim olduğumuz bölgelerde konaklıyor. Yanında da Zembilli Efendi. Tabii yağmur bastırıyor, etraf çamur olmuş. Zembilli Efendi'nin atı da şöyle bir atak yapacağı zaman çamura vurunca sultanın kaftanına geliyor. Herkes titriyor. Sultanın kaftanı çamur olmuş. Ne diyor biliyor musun merhum Yavuz? Bana yeni bir kaftan getirin. Elbisemin üzerindeki çamurları da sakın temizlemeyin. Alimlerin atının ayağından sıçrayan çamur bizim için kıymetlidir. Ben öldüğüm zaman bu kaftanımı sandukamın üzerine örtersiniz diyor. Ve sonra şunu söylüyor. Padişahı alem olmak bir kuru kavga imiş, bir veliye bende olmak cümleden alaymış. Allah Allah. Ne kadar enteresan değil mi? Dünyayı titreten sultan. Ama gelin görün ki o da memur olduğu için bir sivilceye hükmü geçmiyor. Gün geliyor bir sivilce, çıban yani, kendisine arız oluyor. Tam şurasından sırtına kadar o çıbanın birleştiği söyleniyorlar ve o çıbana ne diyorlar? Şirpençe diyorlar. Yanında da Nedime Hasancan var, yardımcısı. Tam böyle sultana merhem sürmek isteyince Çelebi miyiz biz Hasancan deyip elini tersiyle itiyor. İstemiyor yani. Öyle. Öyle kudretli birisi. Daha sonra şirpençe onu yatağa atınca artık böyle çok zorluyor. Yine Nedime Hasancan gözyaşlarını tutamıyor. Ağlama Hasancan, ağlama. Ölümün bir çaresi vardır. O da ölümdür diyor. Artık son demler, yatağında bitkin düşmüş. Bu ne haldir Hasancan diyor. Allah'a yaklaşma halidir sultanım deyince ayağa kalkıyor sultan sinirlenip. Sen bizi kiminle sanırdın be Hasancan diyor. Niye öyle diyor? Çünkü o Allah'a döneceğini bilerek yaşamış bir sultandı. Sultandı ama o da memurdu. Demek dünyaya gönderilişimiz bir ticaret, bir memuriyet. Koca sultan hem memurluğunu hem de ticaretini alasıyla yapmış bir örnek bizlere, hatta bütün ümmetin gençlerine. Evet. Anlaşıldı değil mi? Allah'a döneceksek 2 vazifemiz var. Ticaret ve memuriyet. Buyurun. Ticaretlerini yapıp, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra yine onları gönderen Halik-ı Zülcelallerine dönecekler. Dönecekler yani ve ileyhil masir. Anladınız mı? Yine dönüş ona. Evet. Ve Mevla-i Kerimlerine kavuşacaklar. Yani bu dar-ı faniden gidip dar-ı bakide huzur kibriyaya müşerref olacaklar. Bir daha oku son cümleyi. Siz de dikkatinizi çeken kelimeyi söyleyin. Yani bu dar-ı faniden gidip
Dar-ı Baki'de huzur-u kibriyaya müşerref olacaklar. Ne dikkatinizi çeken? Huzur-u kibriya. Allah Allah. Huzur, huzur. Hepimizin aradığı ya. Bana deseler sana huzur vereceğiz. Şurada elini kolunu bağlayacağız. Ben kabul ederim ya. Benim yaptıklarım huzur zaten değil mi? Huzura ulaşmak için. Huzur yani. Şimdi Arapçada mesela emir verme kalıbı var. Eğer emir vereceğin kişi muhatabın değilse emri gayip diyorlar. Gayip hani gayip ediyoruz. Eğer emir vereceğin kişi karşında muhatabınsa ne diyorlar ona biliyor musunuz? Emri hazır. Huzur nereden geliyor? Hazırdan geliyor. Yani senin muhatap olduğunu Allah'la bilmen sana huzur verecek olan şeydir. Anladınız mı olayı? Bak huzur buradan geliyor. Huzur nereden geliyor? Hazırdan. Hani biz diyoruz ya murakabe hissi diyoruz. Görülüyor olduğunu bildiğin şuuru. İhsan şuuru diyoruz. Görülüyor olduğunu bildiğin şuuru diyoruz. Bunların aslında temelinde ne var biliyor musunuz? Hazır yani huzur var, huzur. Şimdi şuradan biri kapıdan çıkıp gelip dese ki Üstad Hazretleri aşağı odadaymış sizi bekliyormuş. Dinler misiniz derse? Yığılırız değil mi kapıya? He? Allah Allah kapıya yığılır. Biri gelip dese ki Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam aşağı camiye gelmiş. Ne yaparsınız? Mesela biriniz var diyelim çok yorgun. Der misiniz ya ben bir uykumu alayım da gideyim. Sürüne sürüne yine. Değil mi? Yine o kapıya gidilir. Ya saçının telini görsem yeter deriz değil mi? O kalabalığın içinde. Şimdi o onların huzuru. Burada ne diyor biliyor musunuz? Huzuru kibriya. Allah'la muhatap olma diyor ya. Allah Allah. Yani biz öldükten sonra yani Allah Azze ve Celle'ye döndükten sonra ileyhil masir. Kiminle muhatap olabileceğimizi bir anlayabilsek, şu marifet derslerini bir anlayabilsek, şu cesedi parçalayıp çıkarmak için canımızı dişimize takarız. Bir an önce şu vazifemi bitireyim, ticaretimi bitireyim, memuriyetimi bitireyim, şu cesetten kurtulayım çünkü nereye gideceğim? Huzur-u kibriyaya. Allah Allah. Bak kimle buluşmaya benzer bu? Hiç kimseyle buluşmaya benzer. Olaya bakın ya. Olaya bak. Ama onunla buluşmak için ne lazım? El mer'u me'a men ahabbe. Sevmek lazım. Çünkü kişi sevdiğiyle beraber. Hep dilinde, aklında, kalbinde dünyanın geçici işleri ve adamları olsa sence ahirette varabilir miyiz bu menzile huzur-u kibriyaya? Çok zor değil mi? Nasıl yaşarsak öyle öleceğiz. Nasıl ölürsek öyle haşr olacağız. Allah Allah. Buyurun. Yani esbab dağdağısından ve vesayetin karanlık perdelerinden kurtulup Bekle. Bu cümleyi bana biri basitçe söyleyebilir mi? Allah'a dönmek. Allah'a dönmekten kasıt ne? Ölmek. Şimdi dönünce ne olacakla ilgili bir cümle söylüyor. Buyurun cümleyi tekrar oku. yani esbab dağdağısından ve vesayetin karanlık perdelerinden kurtulup Dünyanın hastalığından, sıkıntılarından, bütün dertlerinden net bir şekilde kurtulup sebeplerin geçmediği Allah'la birebir görüşme yerine gideceğiz. Ne olunca? Allah'a dönünce yani Ölünce. ölünce. Bir daha oku. yani esbab dağdağısından ve vesayetin karanlık perdelerinden kurtulup Bak şimdi. Sebepler dağdağlı. Bir de nasıl biliyor musun? Karanlık bir perde. Neden karanlık diyor? Allah Azze ve Celle'yi bize göstermediği için. Sebeplere böyle taparcasına gittiğimizden böyle oluyor. Ve bununla birlikte sebepler çok yorucu. Değil mi? Sürekli bir onunla uğraşıyorsun, bir onunla kesrette boğuluyorsun. Ve ileyhil masir. Yani Allah'a döndürülünce artık sebeplerle uğraşmak diye bir şey yok. Şunun altına da şunu koyayım da şöyle iyi olsun, kolum acımasın falan. Hiç sebeplerle uğraşmak bitti. Neden? Bu dünya hikmet yeri, ahiret kudret yeri. Tekrar edelim. Dünya hikmet yeri, ahiret kudret yeri. Dünya hikmet yeri, bir işe ulaşmak istersen hikmetle tedricilik kanununa uyacaksın. Mesela canım karpuz çekti. Toprak bulacaksın. Gübresini bulacaksın. Karpuzun çekirdeğini bulacaksın. Karpuzun çekirdeğini de güzel çekirdeğini bulacaksın. Sulayacaksın, edeceksin, güneşini, bakımını yapacaksın. Aradan 6 ay, 8 ay, 10 ay geçecek. Ondan sonra da bir dilim karpuz yiyeceksin. Niye bu kadar bekledik? Çünkü dünya hikmet yeri. Ahiret kudret yeri. Orada bu tedricilik kanunu var mı? Yok. Orada beklemek var mı? Yok. Orada sebeplerle uğraşmak var mı? Yok. Orada güneşi beklemek zorunda mıyım? Hayır. Orada toprak bulmak zorunda mıyım? Orada karpuzun çekirdeğini bulmak zorunda mıyım? Değilim. Sebeplerin boğuculuğu ve karmaşası, kesreti bu dünyada ve ileyhil masir. Ahirete dönünce de her birisi vahdete dönecek. O yüzden bu dünya hikmet yeri, tedricilik kanunu varken
Ahiret kudret yeri olacak. Canın karpuz mu çekti? Anında yanında. Dişlerin arasında çiğnerken, öğütürken ah çilek yeseydin mi dedin? O karpuzun tadı çileğe dönecek. Dünyada dönmesi için son lokma olan karpuzumu çıkaracağım, çiğneyeceğim, yutacağım. Değil mi? Bir de o tat gitsin diye ağzımı gargalayacağım. Daha sonra çileği bulacağım da ona getireceğim. Ahirette böyle bir şey yok. Karpuz yerken çileğe dönüştürebilirsin. Çünkü orası kudret yeri. Ve ileyhil masir. Yani Allah'a döndürülünce sebeplerin yorucu hali de bitecek. Ama bu dünyada Allah'ın rızası için sebeplerle yorulup Allah'ın ufkuna, o iklimine yanaşmak istemeyen, yani bu ticarete, bu memuriyete girmek istemeyen de ahirette başka şeylerle yorulacak. Anlaşılıyor mu ders? Buyurun devam edelim. Rabbi rahimlerine makar saltanat ebedisinde perdesiz kavuşacaklar. Allah Allah. Şimdi Allah dünyada bize nelerle muhatap oluyor? Perdelerle. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam perde mi? Perde. Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bizimle muhatap oluyor aslında. Bak bak. Anne perde mi? Perde. O perdeyle Allah muhatap olup diyor ki seni annen seviyor mu? Seviyor ya Rab, canını verir. Ya ben sevmesem annen sevebilir mi seni? Sevebilir mi? Anneyi gönderen bizi sevmese, gönderdiği bizi sevebilir mi? Demek Allah o perdeyle ne diyor? Allah Allah, asıl ben seviyorum seni diyor. Tavuk perdesiyle yumurta veriyor. Asıl veren kim? Allah Azze ve Celle. Arı perdesiyle bal veriyor. Asıl veren kim? Allah Azze ve Celle. Allah Allah, şuna bak. Ve ileyhil masir. Yani ona döndürülünce, ahirete gidince bu perdeler kalkacak. Bak. Bu dünyada da bu perdeleri kaldırmanın yolu var mı? Var. Nedir? İman. Bu dersler işte. Tevhid dersleri. İman perdeleri şeffaflaştırır. İman perdeleri şeffaflaştırır. İman gözlüğüyle ağaca baktığında o ağacın kuru dalları, eliyle portakalı bizzat Allah'ın verdiğini bilirsin. İman gözlüğüyle acına baktığında, acına kalbim çok acıyor ya, çok yalnız kaldım, çok sıkıştım diye acına baktığın anda o acını bizzat Allah'ın gönderdiğini ama acıtmak için göndermediğini, kendisine sığın diye gönderdiğini ayan beyan görürsün. Ve şunu anlarsın ki sebepler iş yapmaz. Allah Azze ve Celle sebeplerle iş yapar. İman gözlüğü de o sebepleri kaldırınca ayan beyan Allah Azze ve Celle'nin ikramı olduğu gözükür. Bak nasıl bir şey biliyor musun? Şimdi düşün ki hayatın boyunca çok lüks ve rahat yaşamışsın. Rolex saatler hediye gelmiş. Bir sürü villalar, yalılar hediye gelmiş. Arabalar, yatlar, katlar hediye gelmiş. 20 yaşına geldiğinde duyuyorsun ki yavrum bunların her birisine hediye gönderen Almanya'daki dayın. Dayına karşı ne hissedersin? İnanılmaz bir minnet borcu hissedersin. Dersin ki ya dayımı bir göreyim de şu teşekkürlerimi dayıma sunayım. Sonra da haber gelmiş, dayın uçağa binmiş, Almanya'dan Türkiye'ye geliyor. Hiç der misin acaba ya benim de işim var şimdi dayıyı kim karşılayacak demezsin. Ne dersin? Ya benim bu teşekkürlerimi dayıma sunmam için işte bir fırsat. Dayımın huzuruna gideyim, dayıma kavuşayım da ona bir teşekkürlerimi sunayım. Aç şimdi gözlerini. Etrafta sana verilen hangi nimet var? Her birisini ama her birisini saçından kaşına gözüne annenden babana her birisini bizzat veren, ikram eden Allah. Bir insan bu muhataplığı bilse, tanısa, duysa anladığı anda minnetini, şükranını Allah'a sunmak için o secdelerden kalkmaz. Kalkmaz. Ama perdeler o kadar karanlık oldu ki bizde, o kadar önemsiyoruz ki perdenin arkasında ikram edeni bize göstermiyor bir türlü. Allah Allah. Şimdi bir de ve ileyhil masir. Döndüğünüzde size o ikramları yapan Allah Azze ve Celle'yi perdesiz görmeyi, yani ruyetu cemalullah istemez misiniz? Allah Allah. İstemez mi insan ya? Bak şimdi. Bir cümle söyleyeyim, üstünde çalışalım. Rahmet muhtaçlara ulaşırsa rahmet olur. Tekrar edelim. Rahmet muhtaçlara ulaşırsa rahmet olur. Mesela siz şimdi beni dışarıda kedi severken görseniz, ya bu adamda rahmet var der misiniz? Çünkü bir muhtaca o sevgi ulaşmış. Peki beni dışarıda kayayı severken görseniz herhalde geçmiş olsun gidiyor dersiniz. Neden? Çünkü rahmet muhatabına ulaşmamış oldu değil mi? Şimdi Allah Azze ve Celle'nin bütün isimlerinin muhatabı var. Kim o muhatabın en zirvesi? İnsan. Bak. Bütün isimlerinin tecellisi neyden kaynaklı? Bir muhatabı olduğundan kaynaklı. Şimdi mesela çok cömert bir insan çöle sofra kursa ne dersiniz? Müsrif dersiniz. Niye? Muhatabı olmadığı için.
Allah Azze ve Celle sonsuz cömert ise o sonsuz nimetlerine ne lazım? Muhatap lazım. İşte Allah Azze ve Celle bu dünyada pişelim, kendisine ahirette sonsuz muhatap olalım diye hem ticaret için hem de memuriyet için bizi göndermiş. Ama diyor ki dönüşünüz bana olacaktır. Ona nazarla bakın diyor. Allah Allah. Ne kadar enteresan değil mi? Buyurun devam edelim. Doğrudan doğruya herkes kendi Halık'ı ve Mabudu ve Rabbi ve Seyyidi ve Malik'i kim olduğunu bilecek ve bulacaklar. Herkesin başka halkı mı var? Nasıl bulacaklar? Nasıl olacak o iş? Yani bulamamışlar mı aşağı? Perdeler engel olmuş. Ahirette o perdeler kalkacak ve perdelerin arkasından ikram eden zat bizzat ayağın olacak. Ruhiyetü cemallah dediğimiz Allah Allah. Peki kime ne kadar ayağın olur? Dünyada kul Allah'a ne kadar değer verdiyse Allah da ahirette o kula o kadar değer verecek. Dünyada kul Allah için ne kadar feda ettiyse Allah Azze ve Celle de ahirette onu o ölçüde nimetlendirecek. Allah Allah. Buyurun devam edelim. İşte şu kelime Hangi kelime? Evet. bütün müjdelerin fevkinde şöyle müjde eder ve der ki Bak bütün müjdelerin ötesindeyse bu dünyada da lezzet skalası sınırlıysa demek ki sıradaki müjde bu dünya için değil ahiret için. Buyurun. ey insan bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk olunuyorsun? 32. sözün ahirinde denildiği gibi Çok dikkat edin. dünyanın 1000 sene mesudane hayatı 1 saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatının Bakın bu cümle bir hadis ha. Bak. Dünyanın 1000 sene mesudane yani sıkıntı yok, sıra bekleme yok, eziyet yok, problem yok. 1000 senelik mesudane hayatı cennetin 1 saatine mukabil gelmiyormuş. Bak cennet böyle bir şey ya. Cennete son girene verilecek mülk-ü ilahi kainat kadarmış. Hem de nasıl biliyor musun? Sonsuz. Hem de baki. Hem de dertsiz. Ayrılık yok, ihtiyarlık yok, ihanet yok, üzülmek yok, vefasızlık yok. Allah Allah. Neden biliyor musunuz? Çünkü her şeyin bekası zatından güzeldir. Bak. Her şeyin bekası zatından güzeldir. Cenneti asıl cennet yapan cennetteki nimetlerden ziyade cennetteki nimetlerin baki oluşudur, devamlı oluşudur. Allah Allah. Bak şimdi. Cennet deyince aklınıza gelenler var ya. Şimdi onları bir köşeye koyalım. Tamam mı? Cennet ne yeri biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle'nin huzuruna perdesiz çıkma yeri. Bak sabahtan beri onu konuşuyoruz değil mi? Bak ona döndürüleceksiniz diyor. Cennetine gireceksiniz demiyor. Allah'ın huzuruna perdesiz çıkma yeri. Yani ne diyoruz biz buna? Ruhiyetü cemalullah diyoruz. Allah Allah. Masal gibi geliyor değil mi insana? Allah Allah. Nasıl olur ya Allah'ın huzuruna perdesiz çıkmaz? Peki bunu anlayabileceğimiz bir şekil dünyada var mıdır? Nasıl yani? Dünyada Allah'ın huzuruna perdesiz çıkmak mı olur? Bir cihette olur. Nasıl olur biliyor musunuz? İman inkişaf ettikçe perdeler yırtılır. İnsan ruhunda Allah Azze ve Celle'yi temaşa eder. Allah Allah. Şimdi bazı ehli aşka Allah Azze ve Celle'nin Vedud ismi tecelli etmiş. Çok yüksek dozda tecelli etmiş. Ne demiş o ehli aşk biliyor musunuz? Bak Allah'ın bir ismi ruhunda temaşa edilince bir ismi Vedud ismi ne demişler biliyor musunuz? Cennet cennet dedikleri birkaç köşk ile birkaç huri. İsteyene onları ver bana seni gerek seni. Cennet Allah'a kavuşmanın yanında çok ufak kalıyor. Allah'ı bilen birisi için. Allah'ın bir iltifatı cenneti unutturuyor. O zaman cennetin en büyük nimeti hangisidir desem ne dersiniz? Allah'a muhatap olmak. Peki Allah'a muhatap olmak bizde ne olursa olur marifet, marifet. Bakın biz bu iman dersi, tevhid dersi diyoruz ya. Bunların çok güzel diğer ismi de marifet. Marifet bilmek demek. Marifetullah Allah'ı bilme ilmi. Cennetin en büyük nimeti Allah'ı bilme ilmidir ya. Allah Allah. Bak. Şimdi o Allah'ı bildikten sonra nice Allah aşığı adamlar mağaralara kapanmış. Mağaralara kapanmış. Allah'ın o tecellisinden nasıl lezzet almışlarsa Allah Allah. Şimdi dünyanın güzellikleri için biz dünyanın arkasında koşuyoruz ya. Onlar o esmalar tecelli edince nasıl bir lezzet almışlarsa
Onlar da dünyayı terk etmişler. Demişler ki bu dünyayı Farik hediyesin yani. Ben bununla uğraşamam demişler. Dünyayı terk etmişler, dünyayı. Allah Allah. Çok enteresan. Şimdi mesela Allah'a döndürüleceğiz ya. Üstad Hazretleri de o konuda taştat yapıyor. Çünkü Allah'a dönme deyince herkes korkuyor değil mi? Ahirette neyle karşılaşacağımızı kalben, imanen bilmediğimizden dolayı dünyadakilerden de ayrılmak istemiyoruz. Üzümün çöpü, süpürgenin sapı, dünyadaki muhabbet bu kadar yani. Ama bunlardan ayrılmak istemiyoruz. Düşün bak, çok enteresan. İmanlar çok zayıf. Şimdi düşünün, bir tane adamı sürükleye sürükleye bir kapıya götürüyorlar. Adam da o kapıya gitmek istemiyor. İdam olunacağını bildiği için. Adamı sürüklerlerken yanına biri gelse, kulağına fısıldasa adamın. Adam da ondan sonra kurtulup koşa koşa o kapıya gitse. Ne dersiniz? Allah Allah, bu adam az önce kaçıyordu. Şimdi kapıya kaçıyor. Kapıya doğru girmek için kaçıyor. Allah Allah. İnsan neyi merak eder böyle bir olayda? Kulağına fısıldayan ne dedi acaba? Değil mi? Ne dedi biliyor musunuz? Ayrılıklar bitecek. Tüm sevdiklerine kavuşacaksın. Üzülmeler bitecek. Ağlamalar bitecek. Kalbini kırmalar bitecek. Vefasızlıklar bitecek. Hastalıklar bitecek. Sancılar bitecek. Üzülmeler bitecek. İşte o kapı kabir kapısı. O kulağa fısıldayan zat da Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Allah Allah. Bir anlasak ölüm dediğimiz düğün bayram olur. Demek şu İleyhil Masir'in altında bu manalar yatıyor değil mi? Şimdi bu manaları anlayan bir zat var. Çok enteresan bir cümle kullanmış. Çok enteresan. Hazır mısınız cümleyi duymaya? Hazır mısınız? Bak, insanlara dışarıda ölüm deyince ne diyorlar? Sus, şimdi benim moralimi bozma diyorlar değil mi? Konuşma şimdi ya, yemek masasında konuşacak iş mi? Allah Allah. Sen istediğin kadar konuşma, onun gözü senin üstünde. Dışarıda insanlar öyle ölüm deyince aman tadımızı kaçırma haşa. Birisi var, bir cümle kullanmış. Aklım şaştı ya. Üstad Hazretleri. Ne demiş biliyor musunuz bak? Şimdi kabir elime geçmiyor. Hapistayken söylüyor onu. Ne diyor? Şimdi kabir elime geçmiyor diyor. Ya özlemiş, kabri özlemiş ya. Ben düşündüm ya, dedim biz ne diyoruz dedim. Şimdi bu araba elime geçmiyor. Allah Allah. Şimdi bizim elimize geçirmeye çalıştığımıza bak. Şimdi şu yeni inşaat projesi elime geçmiyor. Allah Allah. Üstad Hazretleri diyor ki şimdi kabir elime geçmiyor diyor. Ne demek o biliyor musun? Kafesin içindeki kuş gibiyim. Bir açılsa da uçsam gitsem diyor. Kabir için diyor ya bunu. Allah Allah. Demek iman kuvvetlendikçe insan ölümü seviyor ve ölümü vereni daha çok seviyor ve ona sürekli dönmek istiyor. Ve ileyhil masir. Bak bak, manaya bak. Onun ne derin manalar var değil mi altında? Bak bak bak. Ama cümleye bakar mısın ya? Şimdi kabir elime geçmiyor. Başkaları da diyor ki sus, ölümü konuşma şimdi. Yemek masasında çiğ köftenin yanında ölüm mü olur? Allah Allah. Allah Allah. Olaya bak, şimdi kabir elime geçmiyor. Allah Üstad Hazretleri demek değil mi? Nasıl böyle güzel ikramlar sunduysa, dünyanın bütün yüzünü çirkin, ahiretin bütün yüzünü de o kadar şirin ve güzel göstermiş ki, her anda tek istediği o kabir kapısından girmek ve kulağına fısıldayan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediklerini görmek, yaşamak. Şimdi kabir elime geçmiyor. Bu cümleyi ancak bu kelimenin hakikatini anlamış biri söyleyebilir ve ileyhil masir, dönüşünüz onadır. Şimdi geçen birisi dedi de, abi dedi ya üniversiteye gitmek istiyorum dedi, böyle marjinal, hayal etmiş. Ama dedi imtihana girmek istemiyorum dedi. Şimdi imtihana girmeden üniversiteye gidersen üniversiteli olmazsın. Mesela bizim çocukların her birisini toplayalım, bir hocadan da rica edelim, sokalım üniversiteye. Üniversiteli olurlar mı? Olamazlar. Peki üniversitedeki o derin ilimleri anlayabilirler mi? Alamazlar. Laboratuvara girseler lezzet alabilirler mi? Alamazlar. Ancak cam fanusları birbirlerine atarlar. Şimdi biz de diyoruz ki cennete gitmek istiyorum ama imtihan istemiyorum diyoruz. Cennete imtihansız gidilmez. Yani imtihan olmadan, manevi kaslarını geliştirmeden cennete gidersen cennetli olamazsın. Bak şimdi anlatacağım hepsini, bak çok enteresan. Demek ki cennete gitmek ayrı bir şey, cennetlik kabiliyetlere sahip olabilmek ayrı bir şey. Sen cennetlik olmadan cennete gidersen orada 5 kuruş lezzet alamazsın. Üstad Hazretleri diyor ki bak, cümle çok önemli ama bence mutlaka adınızı unutun, cümleyi ezberleyin. İnsanın binler sorusuna cevaptır bu cümle. Dünya ahiretin fidanlık bahçesi diyor. Dünya ahiretin fidanlık bahçesi diyor. Cümleye öyle edebi şiirsel bakmayın, tamam mı? Dünya ahiretin fidanlık bahçesi. Biz cennetteydik, tohum halindeydik, toprağın altındaydık. Oradan tat alamayacağımızdan Allah Azze ve Celle bizi nereye ekti? Dünyaya ekti. Dünyada ne haline gelmemizi istiyor? Fidan haline. Fidan alınca, ölünce, fidanı alınca da nereye ekecek Allah Azze ve Celle?
Cennette de koskocaman çınar gibi olup lezzetimiz artacak. Şimdi ben şu fidana bir bardak su atsam doyar mı? Doyar. Ama koskocaman ağaca tonla versem doymuyor. İşte cennette layık halde kabiliyetimiz yok henüz. Şimdi tohum olarak toprağın altında kalsak toprağın üstünden istifade edemeyiz. Eğer gelişemezsek de bir gün toprağın altında bir tane böcek gelip bizi yer ve bizim hikayemiz biter. Bizim gelişebilmek için imtihanla, şeytanla, toprağın altındaki kimyevi mücadeleyle uğraşmamız, güçlenmemiz, kabuğumuzu kırmamız ve toprağın üstüne fidan olarak çıkabilmemiz gerekiyor. Toprağın üstüne fidan olarak çıkabilirsek Allah o fidanları kabiliyetine göre alacak, ahirette ekip koskocaman ağaç olacak. Çünkü ne diyordu? Dünya ahiretin fidanlık bahçesidir. Bak şimdi. Demek ki benim kabiliyetlerim, Allah'a muhatap olmak için gereken kabiliyetlerim dünyaya ekildim, dünyada inkişaf edecek. Fidan olunca Allah alıp ahirete ekecek, ahirette de istifade edecek. Şimdi o ne diyordu arkadaş? Cennete gitmek istiyorum ama imtihan olmak istemiyorum. Şimdi imtihan kalkarsan cennete gidebilecek kabiliyetlerin gelişemez. Değil mi? Yani cennette olursun ama cennetteki nimetlerin lezzetine varamazsın. Bak cennette en büyük nimet marifet. Şimdi Allah bizi muhatap yarattı. Dersin başında konuştuk. Dünyaya da gönderme sebebi şu. Allah'a muhatap olabilecek kabiliyetlerin gelişsin diye. Yeryüzünde Allah'ın esmasını okuyabilecek en gelişmiş varlık insan. İşte benim Allah'a muhatap olabilecek kabiliyetlerimin gelişmesi için Allah'a dönmeden önce bu dünyada imtihanlar geçirmem gerekiyor. Bakın tekrar söyleyeyim. Allah'ın bizi yaratma sebebi muhatap alması. Ya Rabbi bizi niye yarattın? Kendisine muhatap almak için. Ama biz şu an Allah'a muhatap olacak seviyede değiliz. İmtihanlarla gelişsek, ruhumuz inkişaf etse biz artık Allah Azze ve Celle'ye dost olacak, muhatap olabilecek seviyeye çıkmış oluyoruz. Bak şimdi. Koyun yavrusuyla insan yavrusunu yan yana koyun. 6 aya kadar hayatları aynı değil mi? Aynı değil mi? Emekledim süt içtim, emekledim süt içtim. 6 yaşa gelince insan yavrusunun kabiliyetleri gelişiyor. Ve artık oyuncak araba diye tutturuyor. Koyun yavrusu aynı. Anne süt, meme değil mi? 16 yaşına geliyor. Gelişti mi o çocuk? Gelişti. 6 yaşındaki oyuncak arabayı versen biner mi? Bilmez. Ne istiyor 16 yaşına gelince? Baba bana araba al. Diyor mu demiyor mu? Ha? Bak ne diyor? Baba bu araba olmaz. Bana spor araba al. Oğlum niye daha dün oyuncak arabayla oynuyordun? Baba benim kabiliyetlerim gelişti. Bak kabiliyet gelişiyor bak. Aynı çocuk 26 yaşına geliyor. Dünyaya hükmedecek. Bütün ilimleri böyle kitap gibi okuyabilecek kadar kabiliyeti gelişiyor. O küçük çocuğu 6 yaşında en büyük spor arabaya koysan ne anlam ifade edecek? Hiç. O çocuk 16 yaşına gelişince arabalar anlam ifade edecek. O çocuğa 26 yaşına gelişince dünyayı hükmedebilecek kabiliyetler ortaya çıkacak. Şimdi o yüzden dünya ahiretin fidanlığı. Bak fidanlık bahçesi. Allah Azze ve Celle gönderdi ki ona dönmeden önce dünyadaki imtihanlarda sürekli Allah'ı hatırlayarak sahabe ne yapmışsa onun gibi yaparak manevi organlarımızın, latifelerimizin kasları gelişsin. Allah'a muhatap olabilecek kadar inkişaf edelim ve ondan sonra Allah'a dönelim. O zaman fidan olamayan, tohum hükmünde kalan ahirette Allah'a muhatap olamayacak. Biraz zor bir mesele ama anlaşıldı mı? Melih abi anlaşıldı mı? Mana olarak anlaşıldı inşallah. Anladınız değil mi? Tamam. Buyurun devam edelim. Ve o cennet hayatının dahi 1000 senesi bir saat ruhiyeti cemaline mukabil gelmeyen bir Cemil-i Zülcelal'in daire-i rahmetine ve mertebe-i huzuruna gidiyorsun. Bak bak. Dünyanın 1000 sene mesudane hayatı cennetin bir saatine denk gelmiyor. O cennetin 1000 senelik hayatı da Allah'a muhatap olmanın yani ruhiyet-ü cemalullah'ın bir saatine mukabil gelmiyor. Demek ki cennetin fevkinde bir şey var. Nedir o biliyor musunuz? Marifetullah'tan gelen lezzet. Allah'ı bilmenin lezzeti o kadar odaklıyor ki o esmaya insan cenneti hatırına getirmiyor artık. İşte eskiler yaşamış bunu. Ehli aşk yaşamış bunu. Allah Allah. Buyur. Müptela ve meftun
ve müştak olduğunuz mecazi mahbublarda ve bütün mevcudat-ı dünyeviyedeki hüsn ve cemal, onun cilve-i cemalinin ve hüsn-i esmasının bir nevi gölgesi. Dünya neymiş? Esmasının gölgesi. Biz o gölge için ahireti feda ediyor muyuz yer yer? Allah muhafaza ediyoruz. Ev diyoruz, iş diyoruz, araba diyoruz, gelecek diyoruz, yatırım diyoruz. Makam diyoruz, işte şu ne der diyoruz, bu ne der diyoruz. Böyle tutunmuşuz, Allah'ın beni tanı diye verdiği bir şeye tutunmuşuz, onun için ahireti feda ediyoruz. Vallahi matematiğin üstünde çok sakatlık var. Şimdi gölgesine ömür feda edilirse, hakikatini bilsek dünden feda ederiz. 10 kuruşluk kâra ömür feda eden, bilse ki bir yerde 1000 kuruşluk kâr var, dünden feda eder. Şimdi ben bazen arkadaşlarla konuşuyorum. Diyorlar ki abi diyorlar bu devirde diyorlar 3-5 yatırım yapacaksın. Mesela bir arkadaşım var. Böyle bir sürü işleri var. Çok da varlıklı. Tostçu dükkanı da var. Portakal suyu tost. Ya dedim sen bunu niye açtın dedim. Dedi ki ben nice iş adamlarının evi küçük dükkanıyla geçindirdiğini gördüm. O yüzden halbuki tostçu dükkanının olduğu mahalleyi satın alır. Yani ama işte şey diyor bir yatırımıma bir şey gelirse öbür yatırım. Bir yatırımın başına bir şey gelirse öbür yatırım diyor. Peki ya dünyadaki yatırımlarının başına bir şey gelse? Allah'a şimdi dönsen. Çıktın buradan, vurdu bir tane araba, yapıştın kaldın kaldırıma. Olmayacak iş mi? Ayak kayıyor ne hale geliyorsun değil mi? Vurdu bir tane yapıştın böyle. Ne yapacaksın? Gitti mi dünya yatırımı? Gitti. O yüzden bizim gibilere bir dünyalı olmak gelmez. Ne olacağız biliyor musun? 2 dünyalı. Evvel ahiret, sonra Allah nasip ederse dünya. İyi de hocam dünya ahiret dengesi diye bir şey yok mu ya? İkisi de onu diyenlere bakın namazı eksik kalıyor genelde ha. Madem var o denge sen niye hep dünya gidiyor? Çok uyanıklar ya. Dünya ahiret dengesi diye bir saçmalık yok. Temele ahireti koyarsın. Allah dünyayı üstüne nasip ederse ki inşallah Müslümanlara bol bol nasip etsin. Hırs damarı olmayanlara Allah nasip eder. Yoksa durumu iyi olmayanlar ölsün mü yani? Suç mu onların hakkı? Hakkı hayatı yok mu onların? Yok konu o değil demek. Konu ne? Temele olmazsa olmaz ahireti koyarsın. Üstüne de Allah dünyayı nasip ederse eder. Zaten ömrünün hiç yapma desek 10 saatini günlük dünyaya harcıyorsun. Onunla da nasip olmuyorsa uğraşma artık işte onu diyoruz ya. Nasibini ahirette ara. Yoksa bütün yatırımlar ne olacak? Çöp olacak çöp. Bir gün bir tane askeri esir kampına almışlar, işkence veriyorlar. Şurada varil düşün, büyük su var. Burada da koca bir varil var. Elinde de kova. Buradaki varildeki suyu alıyor, buna boşaltıyor. Buradakini alıyor, buna boşaltıyor. İşkence vermişler. Günlerce bunu yapıyor. Adama diyorlar, nasıl diyor yani bu işkence seni çok yordu mu? Adam diyor ki, o varili değil birkaç gün, binlerce gün yine taşırdım. Ama varili boşalttığım bidonun altının delik olduğunu gördüğümde, suyun hepsinin boşa gittiğini gördüğümde işte o zaman yıkıldım diyor. Şimdi biz bunu ahirette görsek ne olacak? Ya Rab dünyada bunları yapmıştım. Geç onları ya. Hepsinin nefsin için yaptın. Burada irfan sahibi birazcık adam anlıyor yani. Sen nefsin için konuşuyorsun diyor ya değil mi? Biraz irfanı olan adam anlıyor yani. Konuşma diyor ya. Sen buradaki adamdan geçemiyorsun. Ahirette kimi kandıracaksın sen? Dese ki sen bunların hepsinin nefsin için yaptın. Senin bidonun dibi delikte. Hadi bakalım ne yapacaksın? Ve ileyhil mesir. Elbet döneceğiz. Mutlaka döneceğiz. Dönünce bidonun dibi delik olursa vay halimize vay. Devam edelim mi? Ve bütün cennet, bütün letaifiyle bir cilve-i rahmeti. Bak cennet dediğin bir cilve-i rahmet. Olaya bak ya. Cennet dediğin bir cilve-i rahmet olmasa cennetin 1000 sene hayatı ruhiyeti cemallah'ın 1 saatine denk gelmez. Olur mu ya? Olur mu yani? Cennet dediğin bir cilve. Evet. Ve bütün iştiyaklar ve muhabbetler ve incizaplar. Seni çeken ne varsa. Evet. Bir lem'ay muhabbeti olan bir mabud-u lemyezelin, bir mahbub-u layezalin daire-i huzuruna gidiyorsunuz ve ziyafetgah-ı ebedisi olan cennete çağrılıyorsunuz. Öyleyse kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz. Ne diyor biliyor musun? Allah'a güven ağlayıp durma diyor ya. Allah'a güven ağlayıp durma diyor yani. Ne bu güvensizlik? Ölüm deyince, ona gitmek deyince ne bu isteksizlik diyor ya. Öyle oluyor değil mi şimdi? Aman yanımızda ölüm konuşmayın ya. Bunu diyen de böyle birkaç denk geldim. Yani biraz daha imanın olsa Azrail Aleyhisselam'ın yanında göreceksin. Öyle yaşlılar yani. Neden? Ölüm size en sevimli gelecek şey ya. En sevimli gelecek şey ya. Nasıl ölüm konuşma ya?
Şimdi ehli iman da ölümden korkuyor değil mi? Neden korkuyor ama biliyor musunuz? Allah'a gitmekten değil, Allah'a günah ile gitmekten. O yüzden de onlar diyorlar ki keşke ölüm gelmeden Allah'a biraz daha kulluk edebilseydim. Onların korkusu o. Allah'a gitmek değil. Allah'a günahlarla, hakkını veremeyerek, memuriyetini hakkıyla yapamayarak, ticaretini güzel yapamayarak gitmekten korkuyorlar. Bu ne güzel bir korku. Buyurun. Hem şu kelime şöyle müjde veriyor, diyor ki: ey insan, fenaya, ademe, hiçliğe, zulümata, nisyana, çürümeye, dağılmaya ve kesrette boğulmaya gittiğinizi tevehhüm edip düşünmeyiniz. Siz fenaya değil, bekaya gidiyorsunuz. Yokluk değil yani ölüm. Tohumu bile toprağın altına verdiğinde 1'e 1000 verdiğini gören insan. Ya Rab, tohuma 1'e 1000 veriyorsun, sen beni zayi eder misin der mi demez mi yani? Evet. Ademe değil, vücudu daimiye sevk olunuyorsunuz. Zulümata değil, alemi nura gidiyorsunuz. Sahip ve Malik Hakiki'nin tarafına gidiyorsunuz ve Sultan Ezeli'nin payitahtına dönüyorsunuz. Bak cümleye bak cümleye. Kesrette boğulmaya değil, vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz. Hangi kapıya gideyim diye yorgunluğunuz bitecek diyor, bitecek. Ya her gün oluyor ya. Tam şu dersleri alıyoruz şöyle. Gece nasıl biliyor musun? Üf, uçacaksın böyle. Namaz kılarken, secdeye giderken seni yerde göremeyecekler öyle. Sabah bir oluyor, 5-10 tane iş birden bir geliyor. Ya diyorum bunu mu çözeyim, bunu mu çözeyim, bunu mu çözeyim. Ya kesret çok yorucu bir şey. Kesret çokluk demek. Çok kapı yani. Burada nereye gidiyoruz ama? Sultanın daveti. Şimdi sultan bizi yemeğe davet etse Serdar abi. Tam da sultanın sarayına giderken yolda 5-10 kişi gelse halktan. Ya lütfen bize yemeğe gel, bize yemeğe gel, bize yemeğe gel dese. Hiç şöyle şüpheye düşer misin? Acaba bunların evindeki yemek saraydakinden daha güzel olabilir mi? Der mi insan? Demez değil mi? Koşa koşa gider sultana. Mutlu ola ola gider sultana. Allah Allah! Gittiğimiz yer orası. Döndüğümüz yer orası. Ve ileyhil masir dediğimizde anlamamız gereken manalar bunlarmış bunlar. Bunlarmış. Altı boş boş kuru kuru laflar değil bunlarmış yani. Görüyor musun? Buyurun. Son cümle. Bak. Firaka değil, visale müteveccihsiniz. Firak ne demek? Ayrılık. Visal ne demek? Kavuşmak. Yani ben ölünce ayrılıyor muyum? Ben önce kavuşuyorum ya. Şimdi birisi sizin yanınıza geliyor. Sizi de çok sevdiğini söyleyen birisi. Gelirken yolda tweet atmış. Demiş ki gurbete yolculuk. Size geliyor gurbet diyor size. Sevdiklerimden ayrılık acısı diyor. Sen de bunları okuyorsun. Adam sana geliyor ha sevdiğin. Ne yaparsın? Git kimden ayrılıyorsan. Kim gurbet buraysa git. Vuslatın neresi oraya git dersin. Seni... Bak sinirlendim. Bir şey... Dilim dolaştı. İnsan sinirlenir değil mi? Ya ben özlemişim seni, sevmişim. Sen bana gelirken... Tweet atıyorsun ya. Yok ayrılık acısı başladı. Yok gurbete yolculuk falan. Ya bizim evimiz gurbet mi yani? Allah Allah. Şimdi Allah'a kavuşmaya gidiyoruz. Ölüm ayrılığı diyoruz. Kavuşmak mı ayrılık mı? Ha? Allah Allah. Çok enteresan değil mi? Ayıp olmuyor mu yani? Allah'a kavuşmaya giderken ayrılık diyoruz. Ölüm soğukluğu diyoruz. Başka bir şeyler diyoruz. Ayıp olur mu olmaz mı? Şimdi biz sevdiklerimizi Umre'ye gönderirken çok mutlu gönderiyoruz. Niye? Gidecek orada bizden selam götürecek. Ravza-i Mutahara'ya gidecek değil mi? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beytine gönderirken mutlu oluyoruz. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendine gönderirken nasıl mutlu olmaz bir insan? Açsa şöyle ellerini. Sen mi geldin ey ümmetim dese? Anlamıyoruz. Şuurumuzda sorun var. Ölüme giderken ne diyoruz? Ayrılık diyoruz, hiçliğe gitti diyoruz, ışıklar içinde diyoruz, yokluk diyoruz. Böyle enteresan bir şeyler söylüyoruz yani. Allah Allah. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın maddi vücuduna değmiş sakalı şerif yüzyıllarca iltifat görmeye muhatap olmuş değil mi? Şimdi onun maddi vücuduna değen bir sakalı şerif yüzyıllarca böyle hürmet görüyorsa sen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat o maddi vücuduna kavuşsan bir insan buna iştiyak duyar mı duymaz mı ya? Allah Allah. Demek ölmek bizde ayrılık değil. Ölmek kavuşmak değil mi? Kavuşacaklarımızı bilsek var ya şu dünyada bir gün daha belki göz açmak istemeyiz, deriz ki Allah'ım imtihanımı bitir benden razı ol da beni yanına al deriz. Allah az önce okuduğumuz cennette kavuşanlardan eylesin. Bir de öteki kapı var. Cehennem kapısı. Ayette geçiyor mana olarak söyleyeyim. Allah Azze ve Celle cehenneme diyor ki doldun mu diyor. Cehennem ne diyor biliyor musun?
Hel min mezid. Daha yok mu diyor. Bir de o kapı var. Allah muhafaza. İşte şu dersler çok elzem yani. Nereye gittiğimizi, nereye döndürüleceğimizi, niye gittiğimizi çok iyi anlamamız gerekiyor. Dikkati çok iyi vermemiz gerekiyor. Askerde öyle yapıyor yani, komutan atış verdiğinde atışa odak diyor, etrafa flu diyor yani. Tam öyle, bu hakikatlerden başka şeyi kalbimize hiç yer vermemek gerekiyor. Yoksa Allah Azze ve Celle daralıyor, komple atıyor yani. Darıltmamak lazım. Ya, darıltmamak lazım. Ama bunları anlatmak, ikna etmek için yeterli değildi. Bir de hidayetten nasip lazım. Allah hepimize hidayetten nasip etsin. Ona dönmeden önce. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha mesela. 20. mektup bitti. Elhamdülillah. Allah böyle hakkıyla anlayıp yanına öyle alsın inşallah. En sondaki kelime de değil mi? Tevhidin ince meselelerini anlatıyor. En son dönüşünüz onadır. Hadi bakalım. Bu işte en derin olay ne biliyor musun? Hissiyat, niyet. Mert adam o ki şöyle bile demesi gerekiyor. Neden Allah kendisini bana daha çok hatırlattırmıyor? Cevap olarak da suçlu bizzat benim, bizzat, başka değil. Mesela Risale-i Nur'dan okuduğumuz kahraman bir abimizi aklınıza getirin. Ya Rab ne kadar kahraman birisi. Ben ne yapsam öyle olabilirim dediğin anda bütün kabahat bizzat sende, bizzat. Bizzat. Filanca uzaklıktasın mesela. Hislerin ve iştiyakın var. Belki daha çok hizmet etmek istiyorsun. Ama hislerinin en derinlerindeki niyetini de bilen ve bütün alemi ona göre yaratan, hem de çok kolay yaratan kim biliyor musun? Allah Allah. Hiç hakkımız yok, hiç iktidarımız, hiç kudretimiz yok. Acizlikten başka bir şeyimiz yok ve o acizliğin hakkını veremiyoruz. Acizliğin hakkını versek kudretini hemen bize yetiştirecek. O kadar aciziz ve iyilikte o kadar hakkımız yok ki bugün Allah Azze ve Celle ölene kadar hizmet edelim ve bizi cehennemin dibine atsın, Allah'ın hakkıdır, biliyor musunuz? Neyimiz var? Hı? Neyimiz var? Ma asabeke min hasenetin femin Allah ve ma asabeke min seyyiyetin femin nefsik. Bütün iyilikler yalnız Allah'tan. Bütün kötülükler de yalnız nefsimden. Yalnız. Allah Allah. Ma asabeke min hasenetin femin Allah ve ma asabeke min seyyiyetin femin nefsik. Allah Allah. Bütün iyilikler Allah'tan. Ulaşamadığım ne varsa onun da kötülüğü hep nefsimden. Derinlerde kul hiç hakkı olmadığını, Allah'ın da sonsuz rahmetiyle hep ona yardım ettiğini bilmezsen, haşa Allah'ın ona haksızlık ettiği gibi düşüncelere varırsa var ya, inanın üstüne istediğiniz kadar amel inşa edin, o hissiyat kurtarmaz. Niyet, el kastül kalp, derinlerdeki tohum dediğimiz orası işte. Şöyle bir not da aldım. Cennette teklifi imana medar bir terakki yok. Ne demek teklifi iman? Yani imtihanlar, belalar. Cennette böyle bir terakki var mı? Bir sebep gelip sizi yoracak. Birisi gelecek canınızı sıkacak. Cennette böyle bir terakki var mı? Böyle bir terakki yok. Cennette temaşa, tezekkür ve tefekkürden gelen tekamül var. Yani cennette de şaşırıp hayret edip tekamül edeceksin. Ama o tekamülünün kodları dünyada yazılıyor. Fidanın kaç santim, tohumun kaç gram, kalitesi nasıl, rengi boyu nasıl? İşte o yüzden şuradaki ruhu, Allah'ın esmasını temaşa edebileceğimiz ayna hükmündeki ruhu çok iyi muhafaza etmek lazım. Günlük 3-5 işi Allah gibi önemsediğinde ruh aynanı mahvediyorsun. Akşam dersi dinlediğinde yeterli istifadeyi alamıyorsun. Çünkü farkında değilsin, Allah gibi başka bir şey seviyorsun. Allah muhafaza. Böyle ölmemek lazım yani. Böyle ölmemek lazım. Evet. Allah razı olsun. Meleklerin bile gıpta ettiği, daha dünyada yaşarken cennet ile müjdelenen 10 sahabenin hayatı, Mehmet Yıldız'ın kaleminden. Asr-ı saadette doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. Sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebubekir, adaletiyle bütün insanlığa örnek şahsiyet Hazreti Ömer, iki nur sahibi, meleklerin bile haya ettiği insan Hazreti Osman, ilim şehrinin kapısı, savaş meydanlarının güneşi Hazreti Ali. İşte onlar daha dünyada yaşarken cennet ile müjdelendiler. Sa'd bin Ebi Vakkas, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Abdurrahman bin Avf, Talha bin Ubeydullah,
Zübeyir bin Avvam, Said bin Zeyd. Bu güzide sahabelerin hayatlarını okurken sanki cennetle müjdelenen onlar değilmiş gibi sürekli cehennemden kaçan hayatları daha yakından göreceksiniz. En yakın kitap mağazasından, kitapyurdu.com'dan veya maybedestan.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.